Merhaba arkadaşlar. Bugün de Photoshop'un biraz derinliklerine inelim ve farklı filtrelerle maske yapmayı, imaj kesmeyi, yeni şeyler yapmayı öğrenelim. Hadi başlayalım. Bir tane imaj buluyoruz ve bu gerçekten hani saçlarının zeminden ayrılması zor olan bir tane kız bulup evet şunun gibi bunu indirerek başlayabiliriz. Hemen indiriyoruz. Bu Andrea Picciotto'ya Instagram'dan teşekkür edebilirsiniz bu imajı bizle paylaştığı için. Arkadaş fotoğrafçı sanırım. Hemen indirip başlayalım. Nasıl bir fotoğraf onu bir bakalım. Fotoğrafı açtık ve yine Select ve Mask seçeneğine gelelim. Bunu daha önceden konuşmuştuk. Şimdi bu fotoğrafta daha kompleks bir saça sahip olan kızı zeminden ayıracağız. Şuradan Transparency moduna bakıyorsunuz. Azaltırsanız hani detaylarını görebilirsiniz. Şöyle yaparsanız detayları daha az görünecektir. Biraz Transparency modunu azaltalım. Hani zeminden ayrılsın ama biz de görebilelim. İlk önce Subject dediğimiz kısım var. Ana objeyi seçiyoruz. Detaylarını bir de Brush to Refine, Brush Tool, Edge Brush Tool'dan şöyle detaylarını düzeltelim. Şuralarında biraz sanki kaybolma olmuş. Şuralarını biraz düzeltelim. Şuraları tekrar alabiliriz. Bu az geliyorsa transparansiyi biraz arttırın. Zeminden daha kolay anlaşılır. Şuraları biraz daha alıp çünkü bakın buraları transparan olmuş ve gitmiş detayları. Şu tool'la şuraları da detaylarını düzeltebilirsiniz. Omzunun bana göre sağ, size göre sol olabilir. Şu kısımları da biraz düzeltelim. Üstüne gelen saçlar var. Şuralarda biraz daha ince çalışma yapalım. Hiçbir şeye basmadan şuradan hemen aşağıdan OK'ye basıyorum. Ve bu mask şeklinde çıkıyor. Hemen görebilirsiniz. Zeminini değiştireceksiniz. Zemine önceden de gösterdiğim gibi şu şekilde bir şey, bir renk koyarsınız. Bu da renkli bir şey olur. Pembeli bir şey olur. Pardon, yanlış yerden yaptım. Şuradan pembeli bir şey olur. En son seçtiğiniz rengi buradan getirirsiniz. Onun da altına koyarsınız. Şuralarda tabii ki hani böyle şeyler olacak. Buralar kötü olmuş. Onları da çıkartmak istiyorsunuz oradan. Ondan sonra şuna geliyorsunuz. Bunu biraz daha hafifletirsiniz. Ondan sonra Refine Here'e basarsınız. Evet. İşte şöyle. Şu şekilde düzeltirsiniz. Şuralarda sorunlar olmuş. Oraları da bir düzeltirsiniz. Fazla beyazlık kalmış. Tamamen siyah da bu şekilde görünecektir. Hani çok düzgün görünmeyecektir. O yüzden hani bunu tekrar Select'ten mask yapıp şu kısımları geri getirebilirsiniz. Pardon. Select'ten mask yapıp şu kısımları tekrar düzeltebilirsiniz. Peki arkasında hani çok siyahlaştırdığınız zaman hani bir sürü zorluk çıkacaktır. O yüzden hani şu şekilde seçtiğiniz zaman göreceksiniz nasıl bir background'ı var. Dersini seçersiniz. Ondan sonra şurayı da görürsünüz. Detaylarını görürsünüz. Bu rengi, alttaki rengi değiştirirsiniz. Böylece hem yani çok koyu bir renk kullandığınızda oradaki detaylar ortaya çıkacaktır. Ortalama renkler kullanmaya çalışın. Şuraları tekrar temizlemeniz gerekiyor. Select ve mask olayını zaten daha önceden anlatmıştım. Böyle kompleks saçları, böyle değişik, karışık saçları olan kızları da Select ve mask olayından Refine Hair'la veya işte brush tool'larla yapabileceğinizi umarım anlamışsınızdır. Yine farklı zamanlarda detaylarına gireriz. Şimdi clipping mask'ı anlatalım tekrar.
İkinci olayımıza geçelim. İkinci olayımızda da bir tane clipping mask oluşturacağız. İlk önce bunları elleri zeminden ayıracağız. Şöyle select ve maskımızı kullanalım. Select subject diyelim. Tabii ki detayına ineceğiz. Şöyle bakıyoruz. Şu şekilde refine yapalım. Şuralarını da refine yapalım. Zeminden tam ayrılsın. Çünkü boyayacağız. Evet. Bu tamamdır dediğinizde OK'ye basıyoruz ve zeminden ayırmış oluyoruz. Bunu hemen bir tane yeni bir maskeye alalım. Apply Layer Mask. Apply Layer Mask yapabiliriz. Zemin ayırabiliriz. Biz zemin daha açabiliriz. Böylece hani zeminden tamamen ayırdık. Ondan sonra şu şekilde bunu hemen alta attık. Ellerimiz ortaya çıktı. Şu şekilde bunu boyayacağız diyelim. Şuradan yeni bir tane New Layer açtık. Buna Create Clipping Mask dedik. Bunu buna bağladık. Bunları tahmin ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu normal değil, Color yapacağım. Color seçeneği de aşağıda. Ondan sonra şuradan Color'ı alacağım. Ve şu şekilde brush tool'lardan bir tanesiyle şu şekilde boyama yapacağım öndeki rengimle. Böylece diğer yerler boyanmadan şu şekilde renk değiştirmiş olacağım. Bunun farklı farklı çeşitleri vardır. Ben böyle yapıyorum. Şu şekilde düzeltirsiniz. Çok iyi bir düzeltme olmadı tabii ama konuyu anladınız. Bu şekilde buna herhangi bir degrade katmak istediğinizde şuradaki basic degradelerden bir tanesini doğrudan içine atabilirsiniz veya şunlardan birini veya şunlardan birini. Bunu da kullanabilirsiniz. Umarım derslerden faydalanıyorsunuzdur. Şimdi diğer bir filtreye geçelim. Şimdi de layer mask yapmayı görelim. Pexel'e girdik. Yeniden bir tane bu sefer araba seçelim ve layer mask'ı göstereyim. Şöyle eskilerden bir şey mi olsun, yenilerden bir şey mi olsun? Biraz bakalım. Arkasında böyle bulutlu bir şeyler olsun. Biraz daha bakalım. Şu nasıl? Evet, bu olsun hadi. Bunu indirelim. Free download. Kelsin Downs'a teşekkür ediyoruz. Hemen bunu Finder'da göster ve hemen Photoshop'ta aç diyoruz. Bastım. Clipping mask yaptım. 2 tane de yapabiliyorsunuz. Ben hemen onu tekrar göstereyim. Clipping mask yaptınız. Burada şöyle bir şey önemlidir. Siyah aldığınız her yer maske olur. Beyazı aldığınız zaman tekrar geri alabilirsiniz. Şuradan hemen brush tool'u seçiyorum. Ondan sonra siyah alıyorum. Siyah aldığım zaman şu kısımları yok edebiliyorum. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Birçok derste veriliyor bu. Daha sonra Premiere derslerini falan geçireceğim. Orada farklı çalışmalar yapacağım. Şu şekilde alabiliriz. Diyelim şurada yanlışlık yaptık. Şurayı sildik. Şurayı hemen beyaz yapıyoruz. Şuradan hemen düzeltiyoruz. Bu da kısa yol. Gerçek çalışmalar yapmaya çalışacağım. Gerçek yaptığım çalışmaları, web sitelerini, onlarda kullandığım imajları da size göstermeye, bilgi vermeye çalışacağım. Umarım yararlanıyorsunuzdur. Hepinize iyi günler.